Size dünyanın en güzel kadını kimdir diye sorsam, öznel bir soru olduğu için her birinizin cevabı elbette birbirine farklı olacaktır. Kimi Prenses Diana, kimi Marilyn Monroe, kimi Filiz Akın, hatta kimisi Bülent Ersoy bile diyebilir. Kimisi için bu sorunun cevabı annesi veya eşidir. Bu liste bu şekilde uzar gider. Bu soruyu bana sorduğunuzu farz edersem, öyle muhteşem bir cevabım var ki, güzelliği ile gözlerinizi kanatacak, bakışlarıyla sizde kalp çarpıntısı yaratacak. Dış güzelliğin benim için önemi yok diyen, özgüveni cebindeki para kadar olan deniyorlar. Lütfen burayı dikkatle izleyin. Burası tam sizlik. Türbanlı fetişçiler, siz de burada mısınız? Tamam. 145 kişiyi kendisine aşık ettiren, karşılıksız aşkı için 13 kişinin intihar ettiği, sadece bir gülümsemesiyle içinizi ısıtacak, adeta yeryüzünde vücut bulmuş bir melek. 1848 tarihinde İran devletinin yönetimine geçen ve 50 yıla yakın hüküm süren Nasrettin Şah'ın 25 karısından en gözdesi Anis el-Doleh. Kapatmayın. Durun. Biraz bakıcı alışıyorsunuz. O yıllarda kralın emriyle kadınlar için tütün kullanımı serbest hale getirildi. Reformcu olarak anılan Nasrettin Şah, ilk kez Avrupa'yı ziyaret eden Pers kralı olmasıyla birlikte enteresan bir şekilde o dönem kadınların vücut kıllarını kesmesini yasakladı. Bu kanun erkeklerin pek hoşuna gitmese de çenelerin kapalı tuttukları süre boyunca gözlerini kapatabilirler. Serdar Ortaç'ın kulaklarını biraz çınlatalım. Seni çöpe atacağım, poşete yazık. Bir sigara yakacağım. Şah, Batı müziğinden etkilenmiş olacak ki İran'a dönerken yanında saray için birkaç tane piyano getirtmiş ve haremdeki kadınlara öğretilmesini istemiştir. Yaklaşık 6 ay sonra haremdeki kadınlardan bazıları İran Şahı'na özel konser verebilecek hale gelmişlerdi. Söylentiye göre Anis el-Doleh krala her cumartesi gecesi özel konser verirmiş. Haremdeki kızlardan bir saz ekip kurulduğunu da unutmadan söyleyeyim. Doğal güzelliğin dibine vurulduğu o dönem, haremdeki güzellik ve saygı anlayışının kıldan ibaret olduğunu varsayarsak, cariyelerin vücut kıllarını uzatması pek de anlamsız gelmeyecektir. Yani Pers sarayında cariyesiniz ve saçınız, kaşınız, bıyıklarınız ne kadar uzunsa, kral ile vakit geçirme ihtimaliniz o kadar uzun demekti. Hatta birçok kadın maskara kullanarak kaşlarını ve bıyıklarını olduğundan daha fazla göstermeye çalışarak saraydaki erkekler için daha cazibeli hale geliyorlardı. O günler Anis el-Doleh krallığın güzellik imajı olarak topluma yansıtılırdı. Hatta onun tarz stili halk tarafından yılın modası olarak benimsenirdi. Prensesin 5 Arap uşağı, 2 papağanı, 8 İran kedisi, 100 İran halısı, 50 kilo altın çeyizi bulunmaktaydı. Anis el-Doleh'e 145 kişinin aşık olduğu ve aşkı uğruna kendi hayatından vazgeçmiş olan insanların varlığına dair yazılı bir kaynağa rastlanılmasa da nesilden nesile bilgi aktarımında kullanılan birçok kaynak türü bulunmaktadır. Ayrıca Anis el-Doleh'in yaşamı yabancı basına, Tahran ve Harvard üniversitelerinde akademik çalışmaları konu oldu. Bu eski bilgiler kanıtlanmasa da günümüzde geniş bir coğrafya üzerinde farklı çalışmaları konu olması olayları doğrular niteliğindedir. Arkadaşlar, eğer eleştirecekseniz tadında eleştirin. Yaşadığımız dönem ve kültürler farklı. Ayrıca her dönemin tavrı farklıdır. O zaman insanlar tarafından yürünen caddelere, giyilen kıyafetlere, kullanılan araç gereçlere bakın. Bir de şimdiki durumlarına bakın. Zaman, insanın yaşam tarzını hatta düşüncesini bile değiştirebiliyor. Verebileceğim en iyi örnek, insanlığın göçebe yaşamdan yerleşik hayata geçmesidir. Lütfen bunu unutmadan o günleri gözünüzün önüne getirin. Eleştirme saatim geldi. İlla bir şeyleri eleştirmem gerekiyorsanız, günümüzün güzellik algısına meydan okuyan doğal güzellik yanlısı feministlere ne dersiniz?
Hadi gidin kusun.